Merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoda yine sizlerle ve ben. Şimdi zürafa seti öreceğiz. Hiç uzatmadan videoyu çenelere boğmadan kısaca anlatıyorum. Elimde koyu sarı bir ipim var. Markasını söyleyeyim. Alize Koton kullanıyorum ben. Alize Koton'un e, bu 216 numaralı olan ipi. Bir de yine Alize Koton'un koyu kahvesini kullanacağım. Yere düşmüş, şu an videomu sarsmamak için alamıyorum. Arkadaşlar koyu kahvesi olarak isteyebilirsiniz. Harflerim var. Ahmet Efe yazacağım ben bu bebeğimiz için. Boncuklarım, ahşap boncuklarım var. Emzik başım var. Şöyle yine tuhafiyelerde satılıyor arkadaşlar bu tür benzer malzemeler. 10 milimlik büyük zürafa için gözüm var. 4 milimlik çıngırak için gözüm var ama şu biraz bana küçük geliyor, 4 milimlik olan. Onun bir büyüğünü kullanabilirim. Benekler yaptım. Ayağa bir örnek yaptım. Ele bir örnek yaptım. Yine eldeki sağlayacağı cıngırağı için bir ahşap parçamız var. Yine aynen satılıyor. Bir de bu cıngırağın içerisi için zil olarak isteyeceğiniz bir aparatımız var. Bunu cıngırağın içerisine, elyafın arasına direkt atmaktansa arkadaşlar bu çocukların sürpriz yumurta olarak aldıkları bir gıda var. Onun içerisinde küçük böyle plastik kutular çıkıyor. Püf noktası olarak şeyinizi, cıngırağınızı onun içerisine koyup bebeğimizin içerisine koyacağız. Makasımız, ipliğimiz ve ayakla ya da elle başlayalım arkadaşlar. Hemen kahverengi ipimi alıyorum. Eğitim videolarım var. Sihirli halka kurdum. Oradan öğrenmek isteyenler varsa sihirli halka nasıl yapılır? Oradan bakabilirler. Sihirli halkamı yaptıktan sonra sihirli halkamın içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 3, 4, 5 ve 6. Ve sihirli halkamı bu şekilde sıkılaştırıp kapatıyorum. Kendime bir belirleyici ip olarak farklı bir ton ip seçmem gerekiyor. Burada bir yerde bir ipim vardı. Evet, sarı ipi. Kahverenginin içerisine sarı ipi alacağım ki bu sıra başımı bana göstersin. Sıra başım buradaki alanım. Bu şekilde çekimi ilk kez yapıyorum. Tripodumu değiştirdim. Daha iyi sizlere hizmet verebilmek için. İnşallah daha iyi bir sonuç alırım. Şimdi ikinci sıramıza geçiyoruz. Sihirli halkamızın içerisine 6x yaptıktan, yani 6 tane sık iğne yaptıktan sonra ve üst sırada da her ilmeğin içerisine çift batıyoruz arkadaşlar. Toplamda 12 ilmeğe ulaşmamız gerekiyor sıra sonunda. 2 tane yapmış oldum tek bir ilmeğin içerisine. Birinci çiftimi yaptım. Sırada çok sıkı örmüşüm. Tabii ki zorlanıyorum. 2 ama gurumi de yani gevşek örgüden ise sıkı örmenizi tavsiye ederim. Çünkü elyafı içerisine koyduğumuz zaman daha güzel bir görüntü alabilmek için. 3 oldu. Bu sırayı atladığımızda işimiz biraz daha kolaylaşacak. Dördüncü çiftimi yaptım. Elimi de size göstermeye çalışıyorum bu arada. Bu tripod biraz beni zorluyor. Ve 6 çift oldu. Yani 12 ilmeğim var şu an elimde. Yine sıra başı ipliğimi aldım. Yeni sıradayız. Yeni sırada klasik örenler bilir. Şimdi de bir ör, bir tek, bir çift sıramız yani. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyoruz. Bir saniye. Bu arada elim havalarda uçuyor arada. Farkındayım. Bunu düzeltmenin yolunu bulmamız gerekiyor. Yine bir tek. Şunu arkaya alalım artık. İçeriden yürütüyordum. Temiz bir görüntü için. Bir çift. Bir tek. Bir ve
2 çift, bir tek, bir çift. Buraları olmazsa videomuzu editleriz arkadaşlar. Sizlerin daha az sıkılmanız için, hani sıkılmadan örebilmeniz için hızlandırırız. Amacım o. Şimdi sayacağım. 1 2, kahverengi olduğu için gözlerimi zorluyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 16, evet 18 olması gerekiyor ve bir çiftimi yaptım. Yeni sırama geçtim. Şimdi bu sırada da 2 ör, 2 tane tek, bir tane çift yapıyoruz sıra sonuna kadar. Ve elimizde 24 tane ilmeğimiz olacak arkadaşlar. Buraları hızlandırıp izleyebilirsiniz. Sadece duymanız gereken kısımları duyun. Yani ben ne yapıyorum şimdi bu sırada? 2 örüp bir tane arttırma yapıyorum. Toplamda da 24 ilmeğimin olması gerektiğini söylüyorum. Sizin bilmeniz gereken bu sıra için. Devam edelim. Toplam 24 ilmeğimiz olacak. Şimdi bu sıradan sonra 2 sıra arttırma, eksiltme yapmadan 24 tane ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. 1 2 İsterseniz videodan zamandan kazanmak için örelim. 2 sırayı düz örelim ve devam edelim. Devam ediyorum. 2 sıra düzümü ördüm. Yine ipliğimi araya aldım. Bu sefer ne yapıyoruz arkadaşlar? 2 tane örüyoruz ve bir tane kesiyoruz. Yani azaltma yapıyoruz. 2 ördüm. Önlerden alarak azalttım. Sıra sonuna kadar bu işlemi yapacağız. 2 öreceğiz, bir azaltacağız ve sıra sonunda yine elimizde 18 ilmek kalmış olacak. Aynı işlemi 6 tekrar yapmış olacağız. Sıra sonundayım. Elimde 18 ilmeğim var. Bu sırada da bir örüp bir azaltma yapacağız. Sıra sonunda elimde 12 tane ilmeğim olmuş olacak arkadaşlar. Bir ördüm. Yine ön loblardan alarak bir tane azalttım. 6 tekrar yapıp sıra sonunda elimde 12 ilmek kalana kadar devam edeceğim. Evet arkadaşlar, sıra sonundayım ve son ilmeğimi aldım ama çekmedim. Şöyle şu şekilde duruyor. Bu sırada ip değişikliği yapacağım. Kahverengi ipten sarı ipe, koyu sarı ipe geçiş yapacağım. Gördüğünüz gibi şurada çekmedim. Henüz elimde duruyor. Buradan aldım. Şöyle sarı ipimi içinden geçirdim. Ve yine aynı dibine battım arkadaşlar. Gösterebildiysem. Çünkü burada geçişler bu şekilde çok harika duracak. Kahverengiyi kesip sarı ile birlikte düğümlüyoruz. Ve buradan 12 ilmek olarak bir sıra örelim. Şimdi aslında bir sıra örelim ve devam edelim. Geliyorum. Şimdi bir sıra sarıyı ördüm. Ne yapacağız arkadaşlar? Birazcık elyafımdan doldurmak istiyorum. Elyafı en güzel bu elimdeki tür makaslarla doldurabilirsiniz. Ne çok böyle taş gibi ne çok gevşek doldurma şeklimiz. Çünkü çok gevşek olunca da çocuklarımızın elinde güzel durmuyor oyuncaklarımız. Çok sıkı sıkı olunca da güzel durmuyor. Birazcık koyayım içerisine. Maksat elimin işlerken kolay dönebilmesi. Şöyle
Biraz daha koyalım. Şimdi bu işlemi yaparken, yani bu örgümüzü örerken ara elyafı koyun. O zaman örgünüz dolduruluşu çok düzgün ve muntazam olur. Yani öreyim, bitireyim de öyle doldururum mantığı ben doğru bulmuyorum. O zaman bazen aralarda boşluklar kalabiliyor. Görüyorum ören arkadaşlarımızda. En güzeli ara işledikçe doldurmak. Dolduralım. Devam edelim. Arkadaşlar doldurdum. Şöyle şuradaydım. Sadece bu sırada sıra başı belli etmek için sarıyı burada ilmek kaydırarak birleştiriyorum. İşim düzgün dursun diye. Bir zincir çekiyorum. Bu sefer kahverengi bir ip aldım sıra başı için. Sarı öreceğim için. Şimdi bunu döne döne örmeye devam edeceğiz. Ben acele ettikçe videom hızlı olsun istedikçe elim ayağıma karışıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Ben bu 12 ilmeği arttırma, eksiltme yapmadan 22 sıra arttırma, eksiltme yapmadan düz bir şekilde öreceğim. Ara da yine elyaflarımı dolduracağım. Elimiz bittikten sonra videomuza devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi yine özet geçeyim. Tabii ben de uzun bir zaman geçti. O yüzden özür dileyerek. Ne yaptık? Sarıyı 12 ilmek olarak toplamda 22 sıra düz ördüm. Şimdi ben şu elde yaptığım gibi şöyle gösterelim. İki tarafı birbiriyle birleştirip şu şekilde kapatacağım. Siz açıkta isterseniz bebeğinize dikebilirsiniz. Dediğim gibi çok da doldurmak iyi olmuyor. Biraz çıkartmayı. Şurada bir şeylik gördüm. Birazcık alayım içerisinden. Şurayı şöyle biraz yumuşattıktan sonra hemen gösteriyorum arkadaşlar. Özür dileyerek. Şimdi pamuğumuzu, elyafımızı yani boncuk elyafımızı içeriye koyduk. Bu sırada bir buradan bir de tam karşısından tığımızı koyup sonra iki tarafı bu şekilde birleştirdim. Yine aynısını yaptım. Sıradaki ilmeğime battım. Karşıdan da sıradaki ilmeğe battım. Ve ikisini birlikte çektim. Toplamda 12 ilmeğimiz olduğu için burada da 6 tane sık iğne ile kapatmış oluyoruz. Sırada neyimiz var? Ayağımız var. Hemen hızlı geçeceğiz arkadaşlar. Bir tane zincir çektim. Bu elimizi dikecek kadar birazcık ip bıraktım. Ve iki elimiz de hazır oldu. Sırada ayağımızın tekini yapmaya geldim. Yine ayağımızda da aynı yöntemi kullanıyoruz. Sihirli halkayla kahverengi ipimizle başlayacağız. Devam ediyorum arkadaşlar. Yine aldım. Sihirli halkamı kahverengi ipimle şöyle gösterirsem acaba daha mı iyi olur? Başladım. Birazcık daralttım ve içerisine 6 tane sık iğnemi yaptım. 2 3 4 5 ve 6 sıkılaştırdım. Evet, eğitim videolarımdan sihirli halkaya bakabilirsiniz. Hiç bilmiyorsanız amigurumi terimleriyle ilgili bilgileri de oradan alabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ikinci sıradayız. İkinci sırada her ilmeğin içerisine çift batacağız ve elimizde 12 tane sık iğnemiz olacak. Tabii bu başlangıçlar hep bizi zorlayan şeyler ve özellikle de
kamerada ve kamerayı sarsmadan yapmak arkadaşlar. Biz video çekenler biraz çok tekrarlıyoruz biliyorum. Özür diliyorum ama videoma bir beğeni atmayı ve takip etmeyi tercih ederseniz çok sevinirim. Çünkü çok emek var, emin olun. Videolarda emek ve insan hayatından harcanan zamanlar. Elbette her insanın bir hayali var. Benim hayalim de bu konuda uzmanlaşmak. Takip ederseniz çok sevinirim. İkinci sıramızı bitirdik. Her ilmeğe çift battık. 12 tane ilmeğimiz oldu. Üçüncü sıradayız. Şimdi bir eşleyeceğiz ve bir arttıracağız. Klasik başlama yöntemi olarak bir battım. Ve yine başlangıcı o kadar sıkı yapıyorum ki kendim bile ilmeğimin içerisine gerçekten batamıyorum. Evet. Bir ör. Bir arttır. Bir ör. 2 tane batarak bir ilmeğin içerisine arttır. Evet. Yine aynısını yaptık. Bir ördüm. Ve bu 5. Şimdi 6.'yı tekrarlıyorum. Bir ördüm. Ve bir arttırdım. Bu sıramız da bitti. Sıradaki sırada 2 öreceğiz. Ve bir arttıracağız arkadaşlar. 1, 2 ve arttır. Yine 1, 2 ve arttır. Tekrarlıyorum. 2 düz. Bir arttırma. Yine toplamda bu sıranın sonunda elimizde 24 tane ilmeğimiz olacak. Bu sırada bitti. Sırada 3 ör bir arttır var. 3 örüyorum ve arttırıyorum. Aynısını sıra sonuna kadar yapıyoruz. Beraber örelim isterseniz. Videoyu buralarda kapatmadım. Umarım sizlerle aynı anda işliyoruz. Sizlerden geri kalmıyorumdur. Çünkü video karşısında örerken sizlerden ağır işliyor olabilirim. 2 ve 3 ve arttır. İpliği çekiştiriyorum bu arada. Biraz nefes alalım. 1, 2 ve 3 ördüm ve bir tane arttırdım. Ve bu sıramızın da sonuna gelmiş olduk. Şimdi videomuzu kapatma zamanı. 2 sıra düz örüyorum. Arttırma, eksiltme yapmadan 30 ilmeğimizi 2 sıra düz örüp geliyorum. Evet, 2 sıra düz ördüm arkadaşlar. Şunlar birazcık acaba sizde karışıklığa sebep oluyor mu? Görüntü açısından. Şöyle önümüzü biraz açalım isterseniz. Ki sadece örgümüz kalsın görüntüde. Yeni sıramıza geçtik. Şimdi azaltmalara geçiyoruz. Biraz önce yaptığımızın tam tersini yapıyoruz. Ne yapıyoruz? 3 tane örüyoruz.
3 tane örüyoruz. Bir tane ön loblardan alarak azaltıyoruz. Yine aynısını 1, 2 ve 3. Yine aynısını. Beraber örelim isterseniz. Durdurmadan. 1, 2, 3 ve azalt. 1, 2, 3 ve ön loblardan azalt. Yeni sıra 2 ör 1 azalt. Hemen başlayalım. 2 ör ve azalt. 1 ve 2. 2 ör ve azalt. Sıkılaştırmaya çalışalım. 1 ve 2 yuvarlıyoruz çünkü. 2 ör ve azalt. 1 ve 2. 2 ör ve azalt. 1 ve 2. Bir ve 2. Ve azalt. 2 ördük, bir azalttık. Yeni sırada yine bunun aynısını tekrarlayalım. Yani 1, 2 örelim ve bir azaltalım. Aslında 1, 2 ve azalt. 1 ve 2 ve azalt. Evet, yine 1, 2 ve giremedim. Canlı yayın ya da çekim sorunları diyelim. Azalt. Bu sefer sonda 2 ilmeğim kaldı. Onu da düz bir şekilde örüyorum. Çünkü arka arkaya 2 ör bir azalt yaptığımız için 2 ilmeğimiz kaldı. Şimdi bu şekilde sonuncuyu kapatmayacağım zaten de buradan arkadaşlar sarı ipe geçeceğim. İsterseniz hiç doldurmadan sarı ipe geçeyim. Çünkü birazcık doldurmamız da gerekiyor bu aşamada. Ama önce bir sıra sarı iplikle kaç öreceğiz? Elimizde şu an 14 ilmeğimiz var. 14 ilmeğimizi düz bir şekilde öreceğiz. Biraz önceki gibi yaptım. Son 2'yi kapatmamıştım. Bu şekilde kapattım. Şu ipi çıkaralım. Bu şekilde kapattım ve hemen hiç şey yapmadan aynı dibine battım arkadaşlar. Başka yere değil, dibine battım. Ve bu şekilde sarı ipe geçmiş oldum. Hemen 14 tane ilmeğimizi düz bir şekilde örelim. Böyle.
Ve 14 ilmeğimi şu sarı ve kahverengiyi de birbirine düğüm atacağım. Açılmaması için ve içerisini birazcık elyafla doldurup geleceğim arkadaşlar. Evet, bakın doldurunca ayağın şekli ortaya çıktı. Şimdi biraz önce yaptığımız gibi ilk sırayı ilmek kaydırarak birleştiriyoruz. Burada bir kahverengi ipim olacaktı. Başlama için işaretimizi alıyoruz. Bundan sonra ne yapıyoruz peki? Bundan sonra bu 14 ilmeği düz bir şekilde arttırma, eksiltme yapmadan şurada bir zincirle devam edeceğiz arkadaşlar. Arttırma, eksiltme yapmadan 22 sıra şeklinde öreceğiz. 22 sıra örelim. Yine ayağımızı biraz önceki elimiz gibi kapatacağız. Dediğim gibi ara ara doldurarak ilerleyin. Ayak bitince videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Veyahut da bu aslında bu videomuz 30 dakikaya yaklaşacak. O zaman başka bir videoda da devam edebiliriz. Şimdilik ayağımızı örelim gelelim. Evet arkadaşlar 22 sıra yaptım. Doldurdum. Şimdi yine diğer eldeki gibi kapatma işlemimizi yapıyoruz. Yani yine ne yaptık? Bir buradaki ilmeğe battık. Bir de karşıdaki ilmekten aldım ve kapattım. Bir buradan, bir buradan. Şimdi o elimizde 14 ilmek olduğu için bu sefer de böyle kapatma işlemini 7 tane sık iğne ile yaparsak doğru yapmış olacağız. 5 oldu benim elim. Bu da 6.'sı ve bu da 7. sık iğnemi ve bir zincir ve dikmek için birazcık iplik bırakıyorum. Ayağımızın teki de halloldu. Ne yaptık? 4 tane elde var. 4 dedik. Şimdi sırada ne yapalım? Ne yapalım arkadaşlar? Kafadan mı başlayalım? Kafaya geçelim. Şimdi bakıyorum 27 dakikamız olmuş. Biz bu videoyu en iyisi burada bitirelim. Bir de eklemek istediğim bir şey var. Bizim bu zürafamız için bir de beyaz iplik kullanacağız. Yine alize kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bir dahaki videomda kafa örerek başlarız. Devam ederiz. Çok aslında seri bir şekilde gitmek istediğim için o büyük parçalar aslında bu küçük parçalardan daha da hızlı ilerleyecektir. Instagram'daki adresim deryaca_orguler diye yazılıyor arkadaşlar. Deryaca_orguler. Buradan da beni beğenip takip ederseniz çok mutlu olurum. Şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere.